Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Aynı zamanda WhatsApp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba katılabilir. Günlük his yüklemeleri ve şifa çalışmalarını paylaştığımız grubumuza. Hemen başlıyorum. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde genel enerjisi kılıç ası olarak geliyor. Çekirge ruhu, inanç sıçraması dede ve deve metaforu olarak geliyor. Deve metaforu sabırlı, olgun, mertebe sahibi olan, liyakatli, mülayim tabiatlı dede. Şimdi kılıç ası bize açık konuşmayla problemleri çözmekten bahseder. Günün enerjisinde daha çok problem çözme odaklı olacak diyebiliriz aklınızdaki kişi için. Burada sabrettiği, alttan aldığı bazı durumlar, kişiler olabilir. Bu kişilerle ilgili daha net bir anlayış geliştirecek aklınızdaki kişi. Onların neyi neden yaptığını daha iyi anlamaya başladığı bir sürecin içerisinde olacak. Bu durumda daha doğru hareket etmesini, onların karşısındaki kişilerin de gönlünü alarak aradaki sorunları çözmesine sebep olacak diyebiliriz. Güzel geldi bu enerji. Daha çok günün enerjisinde iletişim odaklı, açıkça konuşarak arada yaşanan durumlar, sorunlar her neyse bunları çözme odaklı olduğu bir gün olacak aklınızdaki kişi için. Şöyle daha rahat görünecektir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi devam edelim. Korkmak, dönüm noktası ve dönüşüm kartı. Şimdi bugünün enerjisinde bir taraftan sabırlı, daha olgun enerjilerde olsa da diğer taraftan da korku enerjisi hakim olacak. Bazı kararlar alması gerektiğinin farkında ve bu kararlar ya da bu nasıl yapacağına yön verme durumu diyelim. Onun için ciddi bir dönüm noktası olacak. Burada yapacağı yanlış bir hareket. Cümle kuramadım. Yapacağı yanlış bir hareketle beraber ciddi sorunların ortaya çıkabileceğine dair bir inancı var diyebiliriz. Şimdi burada şöyle bir enerji var. Takıldım. Şimdi burada bu problem çözülmezse eğer onun hayatında ciddi sorunlar oluşturabilir. Bunun farkında olan bir aklınızdaki kişi var. Aslında akıllıca, mantıklı şekilde hareket etmek istiyor. Ama bunu yaparken de kendi bildiği doğrudan biraz uzaklaşması gerektiğini, daha çok karşısındaki insanların doğrusu üzerinden hareket etmesi gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden de ciddi bir korku da yaşıyor içinde diyebiliriz. Öfke patlaması, yıldız düşüklüğü, ölü taklidi, manipüle ve narsizm, kafa karışıklığı ve fedakarlık kartları geldi. Şimdi biraz böyle bir yapısı olabilir. Ben bilirim, ben yaparım, ben diyen bir enerjisi olabilir aklınızdaki kişinin. Ve bugün enerjisinde bu alttan alma durumu, alttan almak zorunda kalma durumu onu birazcık rahatsız ediyor. İçte aslında çok ciddi bir öfke patlaması var ama bunu yansıtmamaya, daha çok karşısındaki kişilere odaklı gitmeye çalışıyor. Narsist diyemeyiz ama biraz ego yaptığı bir durumun içinde ama öyle bir kapana kısılmış ki burada ne kadar ego da yapsa bu alandan çıkmak istiyorsa o egoyu vesaireyi geride bırakıp daha anlayışlı ve sabırlı davranmak zorunda olduğunun farkında. Umarım burayı anlatabildim. Enerji olarak tabii ki kendini düşük hissediyor. Kafası çok karışık çünkü şimdi bir tarafta doğruları ve bir tarafta doğru olmayan durumlar var. Ama şunun farkında ki isteklerine ulaşabilmek için doğru olmayan taraftan gitmesi gerekiyor.
Daha çok böyle bilip bilmezden gelen, daha sakin enerjilerde davranmaya çalıştığı bir sürecin içerisinde kendince ciddi bir fedakarlık yapıyor. Burada ama gönlü hiç rahat değil ya. Çok net bunu söyleyebilirim. Çünkü bir enerji var. Kopukluk, farklı böyle bir kalpte bir heyecan ve bir kopukluk durumu var. Devam edelim. Şimdi soralım ayrıntılı olarak bugün iş hayatında, sizinle ilişkisinde ve aileyle ilişkilerde neler olabilir? Evet, bakın. Kılıç yedilisi geldi. Kılıç yedilisi arkadan çevrilen işlerden bahseder bize. Evet, iş hayatındaki genel durumdan çok ciddi şekilde mutsuz. Çok net bir mutsuzluk var. Doğru olmadığının çok farkında bazı şeylerin ama öyle olması gerektiğini düşünen bir aklınızdaki kişi var. Pusula. Şimdi yönünü kaybetmektir, hedef belirlemektir, nasıl hareket edeceğini belirlemektir. Şimdi burada yaşanan durum her neyse aralarında şu an bu alandan çıkabilmesi adına böyle davranmak zorunda. Zorundalık enerjisi çok yüksek bugün. Kendi doğrusunda hareket edemiyor çünkü şu an bu durumu döndürebilmesi, telafi edebilmesi için gerçeğin dışında davranması gerekiyor. Bunu işte yalan dolan gibi de düşünebiliriz. Çünkü inanmadığı, gerçekte düşünmediği şeyleri konuşacağı bir gün olacak ya da davranacağı bir gün olacak. Ve içsel huzursuzluğu bu konuda hissediyor çok net aklınızdaki kişi. Şimdi sizinle ilişkisinde neler olabilir dediğimizde Tılsım Kraliçesi, Ok ve Ev kartı geldi. Ani değişiklikler yaşanmış olabilir aranızda. Aileyle ilgili özellikle bazı durumlar ortaya çıkmış olabilir ama çok net bir şekilde sizin arasındaki ilişkiye güvenen bir enerjisi var. Yani diyor ki tamam, o beni her türlü bekler, o bana sadıktır dediği bir durumun içerisinde. Burada o yüzden şu an kendi hayatındaki o negatif durumlardan kaynaklı sizinle en azından bugünkü enerjide çok bir hareket ya da farklı bir durum görülmüyor, öyle diyeyim. Ama içte en azından şu var, şöyle diyor yani. Tamam, buralarda sorun var ama en azından onu biliyorum, o duruyor. İşte o beni bırakmaz dediği bir durumun içerisinde diyebilirim. Çok bir farklı bir enerji burada yok, öyle söyleyeyim. Ama güven var size karşı. Çünkü hayatının diğer alanları çok karışık. Şimdi aileyle ilgili baktığımızda Tılsım Beşlisi, Haç ve Maske. Şimdi ailesiyle beraber çalışıyor olabilir, ortak iş yapıyor olabilirler. Ailenin içerisinde de sıkıntılı süreçler olabilir, farklı bile olsa. Maddi kayıplar yaşanmış olabilir. Psikolojik olarak ciddi zorlayıcı bir enerji içerisindeler ve ailede gerçek olmayan, birbirine rol yapılan durumlar var diyebiliriz. Şuraya bir kart alalım, net olsun burası. Evet, değnek dörtlüsü. Yani her şey harika, birbirimizi çok seviyoruz, müthiş bir ailemiz var gibi görünse de aslında çok sahte bir enerjinin içerisinde olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Devam edelim. Şimdi onun enerjileri bu şekilde. İş hayatı özellikle çok yorucu ve sorunlu olarak geldi. Sizin enerjilerinize bakalım ama. Tılsım sekizlisi. Çoluk ruhu olarak geliyorsunuz. Oyuncu olun dedi. Gökkuşağının ruhu. İçinde ağlayan kara bulutlar dağılıyor. Sıkıntılı süreçlerin ardından gökkuşağı seni iyileştirmek için doğuyor dedi. Güzel. Evet. Şimdi günün enerjisine baktığımızda çabalama enerjinizin yüksek olduğu bir sürecin içerisinde olacaksınız. Buradaki çabalama birazcık şöyle bir çabalama diyebilirim açıkçası. Görünenin dışında davranmaya çalıştığınız şimdi bir süreç olacak. Yani oyuncu olun derken bize çulluk ruhu burada aslında görünen yani nasıl söyleyelim, İçinizde fırtınalar kopsa da dışarıya çok iyi olduğunuzu yansıttığınız, harika bir sürecin içerisinde olduğunu yansıttığınız bir durumun içerisinde olacaksınız.
İnsanların sizin mutsuzluğunuzdan beslendiğini düşünüyor olabilirsiniz ki bazıları için evet böyle. Ve bunu yaşatmak istemiyorsunuz. Ciddi şekilde bir şeylerin değişip dönüşmeye başladığının farkındasınız. Alacağınız haberler de olabilir bu konularla ilgili. Ama genel manada açık vermeme isteği içerisinde olduğunuz bir gün olacak diyebilirim. Şimdi dönüş, kabile ve beğenilen kartı. Ciddi bir beklentiniz var. Size uzatılmasını istediğiniz bir el var. Tekrar size bir şans verilmesini, ama buradaki şansı yanlış anlamayın, şey gibi değil. Hani siz yanlış yaptınız, hata yaptınız, o size şans veriyor gibi değil. Hani bu ilişkiye, bu duruma, bu beraberliğe bir şans verelim denilen bir enerji var diyebiliriz. Tutku enerjisi yüksek, beklentiniz çok yüksek. Yani artık bir harekete geçirilmesi gerektiğine inanıyorsunuz. Beklentiniz bu yönde bugün. Aile ve akrabalarla ilgili de sizin de sıkıntılı bir süreciniz olabilir. Özellikle maddi bazı sıkıntılı durumlar akrabalarınızda da olabilir. Genel olarak biraz böyle yarışma enerjisi hissettirdi. Akrabalar, aile arasında bir yarış olur ya, maddi manevi. Burada böyle bir yarış var ve siz bu zamana kadar bu yarışa katılmamış olabilirsiniz ama bir noktada canınıza yakan bir şeyler oluşmuş ve artık siz de bu konuda harekete geçmişsiniz gibi görünüyor. Atalardan gelen maddi bazı inançlar, kalıplar olabilir. Dikkat etmenizde fayda var bu alanda. Beğenilen, intikam ve gerçek aşk kartı. Ya bir tarafınız tekrar başlamak istiyor, daha güzel enerjilere geçmek istiyor. Diğer tarafınız da sürecin uzamasıyla beraber ciddi bir öfke enerjisine geçiş yapıyor. İntikam alma isteği yüksek olarak geliyor burada. Evet, buradaki enerji birazcık şey geldi. Dikkat edilmesi gereken bir enerji olarak geliyor. Bu genel manada şöyle söyleyeyim. Aslında bir şeylerin değişip dönüşmeye, düzelmeye başladığının farkındasınız. Ama hala huzursuz ve mutsuz olduğunuz bir dönemden geçiyorsunuz. Ve çevrenize bunu göstermemek adına da çok ciddi bir savaş halindesiniz diyebilirim. Burayı bu açıdan sevmedim. Çünkü bu çok yorucu bir enerji olarak görünüyor. Ya bugün konuşamadım. Bugün ağır bir enerji. Bakalım size hangi mesajlar gelir bugün. Günün olumlaması, yaşamın sunabileceği her iyi şeye layığım ve başarılı olmayı hak ediyorum diyebilirsiniz. Başkalarında mucize aramayı bırak. Senin için, mucize senin içinde saklı dedi. Karar vermeniz gerek dedi melek kartları. Artık netleşmen gerekiyor. Bu kararsızlığı, kafandaki soru işaretlerini geride bırakmalısın. Onu da alacağım, bir kart daha alacağım. Doğanın işaretleri kartı attı kendine ve size diyor ki, yaşamınızı sürdürürken doğadan gelen ince mesajlara açık olun. Doğa bizimle sürekli konuşur. Bizim sadece kalplerimizi ve zihnimizi açmamız gerekir. Sistemimize gereken cevapları veriyor. Özellikle karar vermeniz gereken durumla ilgili diyebilirim. Yalnızlık kartı geldi. Yalnız olmak, hepiniz birsiniz ve her şeyle tam bir uyum içindesiniz demektir. En büyük hazineler sessiz zamanlarınızda sessizce bekleyenlerdir. Yalnızlık korkunuz olabilir. Bir süredir kendinizi çok yalnız hissediyor olabilirsiniz. Özellikle akrabalar, aile, maskelemek zorunda kaldığınız konular çok yoruyor olabilir. Ama burada yalnız olmadığınızın bilgisi çok net var. Bir süreçten geçiyorsunuz. Böyle olması gerektiği için bunları yaşıyorsunuz. O yüzden bu alanda çok fazla ayrıntılı düşünerek kendinizi yormamanız gerekir diyebilirim. Evet, bir kart daha alacağım. Burada biraz şey oldum çünkü. Bir kart gelsin bize. Evet, bakın. Kılıç beşlisi. Aslında bir şeyleri maskelemeye çalışıyorsunuz ya, işte akrabalarınıza, çevrenize.
Aslında kendi kendinize yapıyorsunuz bunu. Kılıç beşlisi kendine savaşmaktır. Kazanan olmayan bir savaştan bahseder ve sistem size diyor ki bırak savaşmayı kendine. Kendine savaşmayı bıraktığında ne kadar değerli olduğunu gördüğünde, bolluğa, berekete kendini layık gördüğünde, başarılı olmayı hak ettiğini tekrar kendine hatırlattığında her şey sana gelecek. Kendinizle savaşmayı bırakın. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Sesim de gitti. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.